Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz. Sizlerle birlikte bu canlı yayınımızda altını ve doları, gümüşü hep birlikte değerlendireceğiz. Altın, dolar ve gümüşte beklentilerimiz olan seviyeleri şimdi bu canlı yayın içerisinde sizlerle birlikte biz de burada test edeceğiz. Evet, son yayınımızda sizlerle birlikte altınla ilgili söylediğimiz güzel analizler vardı ve noktasal olarak altında beklediğimiz bölge gelmiş durumda sevgili dostlarım. Bu arada sizler de yayınımıza bir beğeni atarsanız yayınımız daha fazla arkadaşımıza ulaşmış olur sevgili dostlarım. Gecenin bu saatinde sizlerle ilgili bir bilgilendirme yayını olacak. Altın ve dolar üzerine bu kırılımları sizlerle birlikte burada paylaşmak istedim. Altının ons tarafında sevgili dostlarım hemen kısa kısa geçelim. Altının ons tarafında beklentim olan şuradaki bölge, yani 1837 bölgesinin yukarıya yönlü kırılmasıyla hareketteki sert beklentimiz gerçekleşmiş durumda. Buradaki kırılım altının ons tarafında çok önemli sevgili dostlarım. Özellikle altını takip eden arkadaşlarımız buradaki kırılıma dikkat etsinler diye uyarmıştım ve haftalık kapanışta büyük bir ihtimal bu 1837 dolarlar seviyesinin üzerinde gelecek altının ons tarafında. Şimdi altında ikinci bölge bizler için hangi bölge olacak? En yakın arkadaşlar altının ons bölgesinde bir 1890 dolarlar seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerin devamını göreceğiz. Yani tam şu bölgedeki mum hareketleri bize 1890 dolar seviyesine doğru altının onsunda götürecek hareketleri başlatacak sevgili dostlarım. Evet, bu arada Ali yayınımıza geldi. Ayşe gelmiş, Hatice gelmiş, Didem yayınımızda, Müjgan yayınımızda. Evet, yayınımıza katılan arkadaşlarımızın hepsine tek tek teşekkür ediyoruz ve kanalımıza hoş geldiniz diyoruz sevgili dostlarım. Evet arkadaşlar, altının onsunda dediğim gibi bizleri uzun zamandır bekletti altının ons tarafı. Fakat tam hafta sonu kapanışına yaklaştığımız bir anda altının onsunda sert hareketlerin 1837'yi kırmasıyla birlikte bir 1860 dolarlar seviyesi üzerine doğru attığını gördük. Büyük bir ihtimalle haftalık kapanışımız 1837 dolarların üzerinde gelecek. Bu harekette haftaya altının onsunda bizleri 1890 dolarlar seviyesine doğru götürecek bir altın ons sizlerle birlikte takip edeceğiz. Altının onsunda bir boğa hareketinin başlayabilmesi için ise arkadaşlar şuradaki ikinci önemli direnç çizdiğimiz trend çizgimiz var. Bu trend çizgimiz de 1890 dolarlar seviyesinden geçmekte. Eğer ki bu 1890 dolar seviyesini haftaya biz altının onsunda yukarı yönlü kırabilir isek sevgili dostlarım, işte altında bu sefer bizler için 2050 dolarlara doğru gidecek bir serüvenin başlayacağını sizlerle birlikte hep beraber buradan takip ederiz. O yüzden altının onsundaki bu kırılım önemliydi ve bu kırılımları altın ve dolar tarafında sizlere gösterebilmek için hemen bir canlı yayın açtım. Panik yapanlar gene dediğimiz gibi altında 1600-1500 dolar seviyesi gelecek deyip video atanların aksine bizler her zaman altının ons tarafında 1770 dolar seviyesi altında, bakın şurada çizdiğimiz grafiğimizin altında bir kapanış olmadıkça sizlerin panik yapmaması gerektiğiyle ilgili sürekli video atmış olduk. Bu üçgen içerisinde hareketler geliştiği için biliyorum ki birçoğunuz sıkıldınız. Elinizdeki üründen belki de kurtulmaya çalıştınız ama teknik her zaman candır. Bu piyasada sabırsızlar sabırlılara her zaman para kaybetmiştir. Bu yıllar yılı bu piyasada bu şekilde olmuştur. O yüzden arkadaşlar teknik grafiklere riayet etmekte fayda var. Teknik grafik öğrenmenizde fayda var. Sizlerin de en yakın zamanda bu işleri artık bir eğitim amaçlı kendinizin de öğrenmesi şart. Evet, tekrardan konumuza geçelim. 1770 dolar üzerinde kalındıkça şurada bir patlama beklentimizi söylemiştik ve üçgen içerisine bugün itibariyle bir patlama olayı gerçekleşti. Bu da bizlere altında
bir 1890 dolara doğru ons tarafında yukarı yönlü hareket beklentimizi gerçekleştirmiş durumda. Ons bazlı bu hareket hemen gram altın tarafına da tabii ki riayet edecektir. Bu da riayet etti zaten. Gram altın tarafında 811 seviyesi. Evet, sizlerle birlikte bu 811 seviyesi bant aralığını uzun zamandır takip ediyorduk. Ve buraya doğru bu bant aralığının uzanacağıyla ilgili videolarımızda zaten mevcuttu. Ve gram altında ons bazlı hareketli ortalamanın üstüne çıkarak burada 811 direncine doğru hareket etmiş durumda. Gram altın tarafındaki arkadaşlar da bakın şurada bir 770 seviyesi altında bir kapanış olmadığı sürece buradaki hareket 770-811 bantları arasında sıkışacaktır şeklinde yorumlarımız ve videolarımız vardı. Bunları sürekli sizlere bildiriyorduk ve ons hareketiyle birlikte 804 seviyesini yukarı aşarak bir 811 denemesi gram altın tarafında da geldi. Gram altında 811 yani 800 lira üzeri tutunmanın bir haftalık kapanışın gelmesi kısada şimdi bizler için 855 TL'ler civarına doğru gram altında yukarı yönlü bir hareketin devamını getirebilir. O yüzden bu video önemli olacak. Kapanışlara yakın atmamdaki sebep de haftalık kapanışları sizlerle birlikte burada izleyip buna göre bir haftalık kendimize strateji yapabilmemiz açısından iyi olacaktır diye düşündüğümdendir. Hemen gümüş tarafına da kısa kısa geçinelim. Gece geç oldu, saat de geç oldu. Sizleri de fazla burada oyalamak da istemiyorum. Evet, gümüşün ons tarafında evet bakın görüyorsunuz sevgili dostlarım, noktasal olarak çalışmış grafiklerimiz ve 23.70 seviyesi gümüşün onsunda bizler için bir direnç oluşturacak bölge dedik ve tam burada 23.70 seviyesinde bir gümüş ons şu an itibariyle sizlerle birlikte takip ediyoruz. 21 dolar seviyesi altında gümüşte ons tarafında özellikle bir kapanış görmediğiniz müddetçe panik yapmamanız konusunda sizi sürekli uyardım. Yani bugünkü bu video yapmamdaki amaç sizlere bir eğitim amaçlı video olması açısından. Buradaki kırılımın gördüğünüz gibi çizdiğimiz bölge altında hiçbir zaman gerçekleşmediğini ve bu mum hareketlerinin buraya değip her zaman buradan bir yükseliş hareketi başlattığını görüyorsunuz sevgili dostlarım. Yani bu bizim grafiğimizin ne kadar doğru çizildiğini ve doğru bir şekilde takip edilirse bu seviyenin alt taraflarının her zaman bir alım fırsatı olarak görüldüğü, yani 21 doların ve bu 21 dolar seviyesinden de her zaman yukarı yönlü alış şeklinde hareketlerin gerçekleşmiş olduğunu görüyorsunuz. Gümüşün onsunda altının onsu gibi bir yukarıya kırılım henüz gerçekleşmedi. Bu kırılımın olup hareketin hızlanabilmesi için buradaki 23.70 direnç seviyesi gümüşün ons tarafında önemli olacak. Bu 23.70 üzerine gümüşün onsu da atar ise aynı altındaki gibi buradaki yükselişte ilk etapta 24.35 seviyesine doğru gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketin gelmesini bizlere sağlayacaktır sevgili dostlarım. Gümüş gramı da hemen gümüş ons grafiği üzerinde anlatalım. Ondan sonra dolar tarafına geçelim. Dolara da bakacağız çünkü sizlerle birlikte dolar TL kurunu da hep birlikte izleyeceğiz. Evet, gümüş gramda 9.97 önemli demiştik ve 9.97 altına sarkmadı. Burada birkaç gümüşte silkeleme olayı yaşandı geçenlerde biliyorsunuz. Bu silkeleme olayına kesinlikle riayet etmeyin ve bu kırılım altında bir kapanış olmadığı sürece de gümüşlerinize sahip çıkın şeklinde sizleri sürekli videolarımızda uyarmaya çalıştım. Tabii bizim burada yaptığımız çalışmalar bir eğitim amaçlı, asla kesinlikle yatırım tavsiyesi olan çalışmalar değil. Son kararı verecek olan tabii ki sizlersiniz arkadaşlar. Ben burada eğitim amaçlı bu videoya değinmek istiyorum. Gördüğünüz gibi gümüşte de gene aynı ons altında olduğu gibi çizmiş olduğumuz grafik, yani grafikleri düzgün bir şekilde çizebilir,
iyi bir şekilde piyasalarla birlikte okuyabilir iseniz e, çoğunlukla zarar etmezsiniz diyebiliriz arkadaşlar. Piyasalarda özellikle altının en sevdiği enflasyondur. Bunu sürekli sizlere değindik ve bu enflasyonla birlikte ABD'de özellikle 40 yılın üzerinde bir enflasyon gelmesiyle birlikte gördüğünüz gibi altın tarafı hiçbir şey dinlemedi ve buradan tekrar yukarı yönlü hareketlerini yaptı. Evet, gümüşün gram tarafında yukarıda 10-10 artık bizler için önemli bir destek bölgesi konumuna geçmiş durumda. Haftalık kapanışlarla da bu desteğini koruyabilir ise gümüşün gram tarafında da ilerleyen günlerde 11 TL'ler civarına doğru bizler yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte tekrardan izleyeceğiz gibi durmakta. Burada kısada 23.70 gümüşün ons tarafında önemli bir bölge olarak takibinizde kalsın. Evet, dolar tarafına baktığımız zaman dolar kurunda 13.40 arkadaşlar, 13.40 bakın. Şuradan geçen bölge 13.40 seviyesi. Bu bölge önemli. Bunun gene üzerinde bu 13.40 ve bunun üzerinde 13.90 seviyesi aralığında dolar TL kurunda sıkışıklık hala devam etmekte. Bu sıkışıklık ne kadar tutulabilir? Şirketlerin döviz bozdurma miktarları özellikle 5 milyar dolar civarına kadar yaklaşmış durumda. Bundan önceki videoda bunu sizlere anlatmıştım. O yüzden şirketlerin 5 milyar dolarlık piyasada dolar bozdurmasıyla bile dolar TL kurunda bir 13.40 13.35 seviyesine doğru aşağı yönlü bir hareket izledik. Fakat şöyle bir durum var. Bu dolar TL kurunda milyar dolarlar şak diye 10 milyar dolar, şak diye 5 milyar dolar. Biliyorsunuz Necmettin Batırel hocamızın da böyle bir tezi vardı. Fakat bu şak 10 milyar dolar bu dolar tarafında pek tutmuşa benzemiyor. Yani grafik olarak baktığımız zaman pek de tutmuşa benzemiyor sevgili dostlarım. Çünkü aşağı yönlü hareketler maalesef ki dolar TL kurunda bir alım fırsatı olarak e, vatandaşlar tarafından bir alım fırsatı olarak değerlendiriliyor. O yüzden de 70 seviyesi altında dolar TL kurunda kısada ben bir kapanış görmediğim sürece benim için dolar TL kurundaki bant aralığı arkadaşlar 12.70 16.20 seviyesinden geçen bant aralığıdır. Yani ben bu bant aralığını beklerim, benim kişisel görüşüm olarak burası. Şimdi herhangi bir yeni bir enstrüman açıklanır mı? Altınla ilgili yeni bir enstrüman açıklanacağı yönünde basına bazı bilgiler sızmış durumda. Bir takipçi arkadaşım çok güzel bir yorum yazmış. Ben de bu yoruma çok güldüm. Demiş ki benim hanım altınları bana bile vermiyor. Nebati'ye hiç vermez altınları. Vallahi bu yoruma çok güldüm. Gerçekten e, ev hanımlarımız yastık altında tuttukları altınları tutar. Bankalara bir sertifika karşılığında geri verir mi? Orasını bilemem ama ben Türk kadınlarının altınlarını yanında taşımak istemelerini, daha çok sevdiklerini gayet iyi biliyorum. Hayırlısı neyse bunu da izleyeceğiz. Bakalım, göreceğiz. Bu politika tutar mı, tutmaz mı? Ülkemiz adına içimden geçen tutması sevgili dostlarım. İnşallah tutar diyorum. Elinde dolar TL kuru olan arkadaşlar, bakın yukarılardan, üst seviyelerden dolar alan arkadaşlar. Şimdi 12.70 seviyesi bizler için neden önemli bir seviye? Devamlı bu 12.70 seviyesinden takılı kalıp bu 12.70 seviyesini telakkuz etmemdeki sebep, teknik olarak bizlerin burada 12.70 seviyesi bir yükseliş kanalının başlangıç bölgesidir. Sizlerle birlikte yukarıda tersten kalanlar, geçmişteki videolarımı hatırlıyorsanız sizlere dedim ki sizlere sakın panik yapmayın. Herhangi bir olaya bulaşmayın. Biz sizlerle birlikte 2-3 hamlede buradaki bütün zararlarınızdan sizi çıkartabiliriz. Ama yeter ki teknik analize riayet edin şeklinde. Ve doların 10 TL'lere düştüğü zamanlarda yukarıdan satış yapabilenler, bizim bir seviyemiz vardı, stop bölgesi. Bu seviyeden satış yapabilen arkadaşlarımız için de 10 liralar seviyesinin iyi bir alım seviyesi. Burası bizim ilk hareket, yukarı yönlü hareket bölgemiz olacağı yönünde uyarmıştım ve dediğimiz gibi buradan
tepki yükselişini yukarıya yönlü 14 lira seviyesine kadar dolar TL kuru yaptı. Şimdi 14 ile 13.01 bantları arasında dolar TL kuru sıkışmış durumda. Bu sıkışıklık da yukarıya yönlü 14 TL üzerine doğru patlamak isteyen bir dolar var. Fakat bu 14 TL civarında da bir defansif hareket kuran Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da burada mevcut arkadaşlar. O yüzden Merkez Bankası da şu an hareketlerin 14 TL civarına doğru yukarı yönlü patlamasını istemiyor. Benim düşünceme göre piyasalar bu 14 TL civarını yukarı yönlü kırar. Çünkü burada bir teknik oluşum söz konusu. Evet, şurada günlükte açtığımız zaman şu bölgede bir teknik oluşum zaten mevcut ve bu buradaki teknik oluşumun hedefi arkadaşlar 16.25 civarına doğru giden bir dolar TL kurunu bizlere işaret ediyor. Bakın şurada bir teknik oluşumumuz mevcut. Bu kırılım 14 seviyesi üzerinde gerçekleşmeye başladığı vakit işte burası bu direkt 16.25 seviyesine doğru dolar TL kurunu buradaki yatay hareket ne kadar da uzasa teknik seviyesine ulaşmak isteyecek bir dolar olacaktır diye düşünmekteyim. O yüzden benim için 16.25 Merkez Bankası'nın ikinci defansif bölgesini kuracağı bir alan olacaktır diye düşünmekteyim. Şimdi 14 lira seviyesinde bir miktar dolar TL tutulmaya çalışılıyor. 13 ile 14 arasında. Fakat ilerleyen zamanlarda piyasadaki enerji maliyetlerinin de yükselmesiyle birlikte piyasada tekrar bir enflasyonist baskı oluşmaya başlamış durumda. Bunu hep beraber hepimiz izliyoruz. Patlıcanın 40 liradan, domatesin 15-20 liralardan, salatalığın 25-30 liralardan satıldığı bir piyasa. Yani gıda piyasası ve enerji piyasası oldukça yüksek. Elektrik faturaları, hepimizin evine gelen faturalar belli. Bu faturalara yansıyan olaylar belli. O yüzden bir kademeli olarak tekrardan dolar TL kurunu 16.25-14 aralığında Merkez Bankası yukarıya yönlü kademeli bir şekilde salıp bu sefer de bu bant aralığında bir müddet tutmak isteyecektir diye düşünüyorum ve bu şekilde de izliyorum. Şimdi arkadaşlar sakın 12.70 altına dolar inerse korkmayın. Yani dolar burada düşecekmiş algısı yaratılabilir. Burada korkmayın. Sizler yatırımcısınız. Yani yatırımcı demek parasını hem aşağı inerken değerlendirilir hem de yukarı çıkarken değerlendiren kişidir. Biz 12.70 16 liradan dolar aldık. 12.70'ten dolarımızı satarsak zarar etmez miyiz şeklinde sorabilirsiniz. Tabii ki sizler aslında zarar etmiş gibi TL bazlı gözükseniz de dolar bazlı olarak kârda olacaksınız ama teknik göstergelere riayet edersiniz. Dolar diyelim 12.70 seviyesini aşağıya kırdı ve burada bizler teknik olarak 2 günlük bir beklenti beklenir arkadaşlar. 2 günlük kapanışımızı da yaptı. Burada bir miktar pozisyonlarımızı azaltmakta fayda var. %25 olur, %35 olur, %40 olur, %50 olur. Bu sizin risk algınıza bağlı bir olay. Burada dolar pozisyonlarınızı azalttığınız zaman buranın mesafesi kırılımı 11.35 civarındaki desteğe kadar ve hatta 11.05 desteğine kadar aşağı yönlü doları indirebilir. Fakat bu dolar düşecektir anlamında bunu size anlatmıyorum arkadaşlar. Yani aşağı düşüşlerde sizlerin nasıl para kazanacağınızı anlatan eğitim amaçlı bir video. 12.70 altında bir kapanış, iki kapanış gördük. Bu sefer %25, %35 bu doları sattığımız zaman, atıyorum 100 dolarımızı sattığımız zaman aşağıdan 11.35 ve 11.05'ten kademeli bir şekilde aşağı desteklere indikçe sattığınız dolarınızı geriye alacaksınız. Böylelikle sizin 100 dolarınız ne olacak aşağıya düşüşlerde? 125 dolar civarına gelecek, atıyorum yani. Buradaki dolar miktarınız düşüşte artmış olacak. Tamam, TL bazlı zararınız olacak ama bu TL bazlı zararınızı dolarınızı dolar bazlı arttırdığınız için aslında burada asıl amaç doları dolar bazlı arttırabilmektir. Böyle bir olayda enflasyonun da düşmesi sizin 100 dolarla daha fazla
TL'nin yukarıdayken TL'nin aşağıda olmasından kaynaklı olarak dolar miktarınızın da artmış olmasından kaynaklı olarak sizin alım gücünüz dolar bazlı olarak kar marjınızda daha da yükselmiş olacaktır sevgili dostlarım. O yüzden düşüşlerde panik yapmaya gerek yok. Sadece düşüşlerde nereden çıkabileceğiniz, nereden satış yapabileceğinizi bilmeniz durumunda oldukça karlı pozisyonlara da geçebilirsiniz. Ben burada strateji olarak benim dolarım yok. Fakat bende dolar varmış gibi, yani sizlerdeki dolarınız, altınınız, gümüşünüz varmış gibi sizleri düşünerekten kendi adıma da burada stratejiler, sizin adınıza kendi adıma stratejiler kurmaya çalışıyorum. Benim için de burada stratejim, siz nasıl yaparsınız orayı bilmem. Benim stratejim şu an dolar TL kurunda takip ettiğim 12.70 benim için bir satış, aşağı yönlü satış bölgesidir. Para kazanacağım bir bölge 12.70, altına düşüşlerde dolarımı satıp para kazanacağım bir bölgedir. Yukarı yönlü de ise 12.70 altında dolar TL kurunda bir kapanış görmedikçe dolarımı asla satmam. Elimde tutarım dolarımı yukarıdaki ilk hedef gelene kadar. Benim burada ilk hedefim hangi bölge? 16.25 bölgesi. Buradaki yataylık ne kadar da devam etse ben bu stratejime sadık kalırım. Bu aradaki dalgalanma hareketleri benim umurumda olmaz sevgili dostlarım. O yüzden bekleyeceğim bölgem 12.70, 16.25 şuradaki formasyondaki bölge olur. Dediğim gibi aşağıya da düşerse ben bunda da üzülmem. 12.70 bölgesinden TL'ye geçerim ve aşağı yönlü her destekten kademeli olarak tekrardan dolarımı yerine koyduğum için dolar miktarım da artmış olur. Hem düşüşte para kazanırım hem yukarıya çıkışlarda para kazanırım. Evet, bu arada kanalımıza bir beğeni atarsak arkadaşlar, ayrıca katıl butonumuz var. Kanalımıza katkı sunmak isteyen arkadaşlarımızı da bu katıl butonu sayesinde kanalımıza katkılarınızı sunabilirsiniz sevgili dostlarım. Evet, sizlerle birlikte doları anlattık. Altındaki yukarı yönlü hareketleri grafiklerimiz üzerinde eğitim bazlı olarak göstermeye çalıştık. İnşallah videolarımız sizlere faydalı olabiliyordur. Hem de eğitim amaçlı sizlere faydası olabiliyordur. Gecenin bu saatinde beni dinlediğiniz için ayrıca hepinize de çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize ailelerinizle birlikte güzel bir hafta sonu dilerim. Haftalık kapanışlarımızı görelim arkadaşlar. Bu kapanışlara göre de tekrardan bir teknik analiz ve seviyelerimizi de çalışıp buluruz. Tekrardan sizlerle paylaşırız. Şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.